Dün de Haber Global'de aynı şeyi anlatmaya çalıştım. Yani bana göre güvenlik zafiyeti var mı? Var. İstihbarat zafiyeti var mı? İran'da var. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ki ajanlar üzerinden yapılmış bir suikastsa bu, yani mesela CIA, Mossad işbirliği çok konuşuluyor daha çok. Bu şekildeyse o zaman İran içerisinde ajanların bu kadar büyük suikastler yapabilecek potansiyeli varsa o zaman Ali Hamene'nin de hayatı o zaman tehdit altındadır. Cumhurbaşkanı da hayatı tehdit altındadır ve diğer yetkililerin de hayatı tehdit altındadır. Bu arada Bu Pezeşkiyan'dan bir açıklama yok herhalde, değil mi? Yani şimdi hani ilk göreve geldi. Onun için de aslında var, bu şeyden sonra bir defa yaptı. İntikam alacağız dedi. Pezeşkiyan açıklamayı yaptı mı? Tabii şeyden sonra var. Hem Hamene'nin hem İran Cumhurbaşkanı'nın var. Burada var. Bu arada yani onun da şimdi göreve geldiği korkakça bir saldırı dedi. Hafızamı tazeledim. Korkakça bir saldırı ve İran'ın onuruna karşı şey oldu ve gerekli cevap verilecek dedi. Ben müsaadenizle hem Ayhan Hocama bir soru soracağım ya da bir fikrimi paylaşacağım. Şimdi Ali Bey'i de sözünü kesmemek için söylemedim. İran bütün bölgeye açıldı. Bir analiz var benim notlarım ama kendi içinde zayıfladığı yönde. Yani Yemen'den Lübnan'a kadar bu yayılmacılığı. İsrail ya da ABD'nin her türlü suikast, işte Kasım Süleyman'ı suikastı ve istihbarat operasyonu, en son İsmail Haniyeh operasyonu büyük ülke haline geldiği yönde görev var. Bunun da içeriden kuşatıldı. Yani sizin de az önce içeride gerçekleşen Farizade suikastına atıfta bulundun. Yani biraz İsrail ve ABD özelinde dediniz. İran'a sen evin içine bak. İçine bak mı mesajı veriliyor bu en son suikastle ilgili? Siz hocam Skype'de olduğu için. Sonra Buyurun ben de bir Ali ekleme Bey. yapayım Ali hocamızın söylediklerine. Ayhan Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, buyurun. Kestim. Ama şunu da söyleyeyim. Bakın Obama döneminde İran çok genişledi. Ve ben 2012 yılında bununla ilgili hem makale yazdım hem analiz yazdım. Orada şunu yazdım. Yani İran'ı bölgeye yayarak aslında zayıflatmak istendi. Bu stratejiyi uyguladı Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü ciddi maliyeti var. Mesela 50 milyarla 150 milyar dolarlık bir maliyeti olduğunu söylüyorlar İran'a Suriye iç savaşındaki verdiği destekten dolayı. Irak'ta aynı şekilde. Bu kolay değil. Ekonomik anlamda çok ciddi anlamda zayıfladığını ve genişledikçe yani Orta Doğu'nun ahtapotu şeklinde nitelendiriliyordu zaten Batı medyasında ki öyle oldu. Yani Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bu kadar açık bir şekilde genişlemesi belki İran için kendi açısından bir güç olarak göründü. Ama zaman geçtikçe aslında bir güç değilmiş. Tam tersi hem askeri bir zafiyet, hem istihbarati bir zafiyet, hem ekonomik zafiyet, hem diplomatik zafiyet de oldu. Çünkü bölge ülkeleriyle de çatışma haline ya da gerilim haline dönüştü bu İran'ın yayılmacı politikaları ki bu 79 yılından beri, Hümeyni devriminden beri böylesi bir durum yaşanıyor zaten yayılmacı politikalar üzerinden. Ama şunu söyleyeyim, İran bana göre İran-Irak Savaşı döneminde yani 8 yıllık bir savaş oldu. 80-88 yılları arasında o günden bu yana savaşın ne olduğunu da çok iyi biliyor.